Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolardaki sayfa işlemlerini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ben burada sayfaları göstermek için önceki videolarda kullandığımız tablolardan bir derleme yaptım. Hemen aşağıya bakacak olursak notlar, biçimlendirme, veri türleri adında birkaç tane tablom var. Bu tablolar arasında isimlerine tıklayarak geçiş yapabiliyorum. Daha önce de dediğimiz gibi bu bize farklı verileri birbirine karıştırmadan düzenli bir şekilde depolamada kolaylık sağlayan bir özellik. Gezinme işlemimiz böyle tıklayarak çok rahat gezinebiliyoruz. Gerekirse şuradaki tüm sayfalara tıklayıp sayfa isimlerini kullanarak da geçiş yapmamız mümkün. Bu liste özellikle çok fazla sayfa olduğunda şuradaki satıra sığmayacak bir hale geldiğinde isimleri bulup kolaylıkla erişmemize yardımcı oluyor. Sayfalarla ilgili yapabileceğimiz birkaç işlem var. Öncelikle şuradaki artı butonuna tıklayarak yeni sayfalar ekleyebiliyoruz. Tıkladığımızda numaralandırmasını otomatik yaparak bir sayfa ekliyor. Burada da yaptığımız bütün işlemleri ayrı ayrı yapabiliyoruz. Ekledikten sonra diyelim ki bu sayfayla işimiz bitti. Hemen şu yandaki menüye tıklayarak en baştaki sil seçeneğiyle bu sayfayı dosyamızdan götürebiliyoruz. Bizden bir onay istiyor. Tıkladığımızda sayfa siliniyor. Onun dışında yapabileceğimiz işlemler arasında sayfaların kopyalanması geliyor. Kopyalanma birkaç şekilde gerçekleşiyor. İlk seçenek olan kopyala sayfanın dosya içinde bir kopyasını oluşturuyor. Tıkladığımızda hemen notlar sayfasının kopyası diye bir sayfa benim için oluşturdu. İstersen ben bunun üzerinde işlemlerine devam edebiliyorum. Diğer bir kopyalama yöntemi ise daha detaylı. Şuraya kopyala diyor ve iki seçenek sunuyor. Yeni e-tablo dediğimizde sıfırdan bir dosya oluşturuyor ve sadece bu sayfadan oluşuyor o dosyamız. Mevcut e-tablo seçeneğinde ise bu sayfanın içeriğini mevcut bir e-tablonun içine eklemeye yarıyor. İkisini de sırayla kullanalım. Yeni e-tablo diyorum. Hemen dosyayı oluşturdu. E-tabloyu aç dediğimde burada o sayfamı içeren yeni tablomu gösteriyor. Şu an başlıksız. Yeni tablo diyelim buna. Dosyamı oluşturdu ve bu dosya Drive klasöründe bulunuyor. Kapatalım. Diğer seçeneğimizde ise mevcut e-tablo diyorum. Bu sefer Drive hesabımı gösteren kısım geliyor. Buradan istediğim herhangi bir e-tabloyu seçip bunun eklenmesini sağlayabilirim. Mesela hücre biçimlendirme tabloma ekleme yapayım. Kopyalama yapıldı. Yine e-tabloyu aç diyelim. Baktığımızda dosyam orijinal haliyle duruyor. Notlar sayfasının kopyası adı altında o sayfanın içeriği buraya aktarılmış oldu. Kopyalama işlemlerimiz de böyle. Yeniden adlandırma yapabiliyoruz. Yine menümüze geldiğimizde şuradan yapalım. Yeniden adlandır dediğimizde notlar sayfamızın ismini değiştirebiliyoruz. Buraya hızlı yoldan ulaşmak için çift tıkladığımızda da aynı özellik aktif hale geliyor. Gerekli değişikliğimizi kolayca yapabiliyoruz. Sayfalar üzerinde yapabileceğimiz bir diğer işlem ise renklendirme. Mesela ben iki tane notlar tablom var. Farklı renklerde ifade ederek kolayca onlara erişmek istiyorum. Bakın burada rengi değiştir menüsüne geldiğimde mesela bunu yeşil yapalım. Öbürünü de geleyim. Şuradan renk değiştir. Mavilerden birini seçelim. Bunun bana ne artısı oluyor? Tablonun içerisinde bir değişiklik yok ama birçok sayfa arasında baktığımda renkleri daha hızlı algıladığımız için kolaylıkla ilgili sayfaya geçiş yapabiliyorum. Bana görsel bir işaret sağlamış oluyor. Onun dışında çok da bir farkı yok. İstersen bu renkleri gelip sıfırlayın diyerek de değiştirme şansım var. Eski haline, renksiz haline dönüyor. Bunun dışında tabloları koruma altına da alabiliyoruz. Mesela benim notlar şeklinde iki tablom var gördüğünüz üzere. Buradaki değerlerin ben değişmesini istemiyorum. İnsanlar bunu değiştirmesin. Görsünler ama olduğu gibi kalsın istiyorum. Geliyorum yine menümden. Sayfayı koru diye bir seçenek var. Tıkladığımda korumalı sayfalar ve aralıklar özelliğinin paneli geliyor. Buradan sayfayı seçmiş benim için. Hangi sayfayı korumak istediğimi buradan da seçebiliyorum. Belirledikten sonra İzinleri ayarla dediğimde bu sayfayı kimin düzenleyebileceğini seçiyorum. Henüz videolarımızda göstermedik ama bu tabloyu ben tek başıma düzenlemek zorunda değilim. Başkalarıyla paylaşabilirim. O kişiler arasında belirli bir kısmının tabloyu düzenlemesine, diğerlerinin düzenleyememesine, sadece görüntülemesine de izin verebilirim. Bunu buradan yapıyoruz.
Burada belirli hücreler hariç diye bir seçeneğimiz var. Mantığı şu. Diyelim ki benim bir listem var. Sabit kısımları var. Mesela ad soyad numara, işte anlatma sırası gibi kısımları var. Onların sabit kalmasını istiyorum ama izin verdiğim kişiler gelsin, kendi isimlerini şuraya yazabilsin istiyorum. Bunun için yapacağım şu. Aralığı belirtmek için tıklıyorum. Faremle aralığı seçiyorum. Bakın buradan G2'den G21'e kadar seçmiş oldum. Şu anda ben bu sayfanın izinlerini kapattığımda benim paylaştığım kişiler şu yandaki kısımları değiştiremeyecek ama buraya izin verdiğim için, hariç tuttuğum için kolaylıkla kendi eklemelerini yapabilecekler. İzinleri ayarla diyelim. Bakın bir sayfa geldi yine burada. İstersem engellemeden sadece uyarı gösterilmesini sağlayabilirim. İşte burası kısıtlı bir aralık, değiştirmeyiniz gibisinden bir uyarı gösterecek ama yine düzenleyebilecekler. Ama genelde istediğimiz nedir? Değiştiremesinler. Burada bize soruyor ki kim düzenleyebilir? Normalde siz seçilisinizdir. Özele tıkladığımızda tek tek kimlerin düzenleyebileceğini seçme iznini bize veriyor. Buraya e-posta adreslerini yazabiliyoruz. Varsa listemizde bu dosyaya erişimi olan kişiler zaten gözükecekti buradan. Yanlarına tik işareti koyarak seçimimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ya da başka bir kısım varsa oradaki izinlerin buraya aktarılmasını da sağlayabiliyoruz. Ama genelde yalnızca siz ya da özel işinizi görecektir. Ben burada yalnızca siz deyip bırakayım bunu. Koruma işlemimizi de yaptık ve şuradaki kilit işareti bu sayfanın korumalı olduğu, bir kısıtlama getirildiğini bana anlatıyor. Sayfalarda yapabileceğimiz bir diğer özellik ise gizleme özelliği. Burada da tabloyu silmeden, sayfayı silmeden içindeki bilgilerin gizlenmesini sağlıyoruz. Yine menümüze geliyoruz. Sayfayı gizle diyoruz. Bunu yaptığımızda aşağıdaki menüden sayfamız kayboldu. Ama şuradaki tüm sayfalara tıkladığımızda sayfamızın yine orada olduğunu görebiliyoruz. Sadece ismi gri yazı rengiyle gösterilmiş. Buradan o sayfanın gizlendiğini de ben anlayabiliyorum. Tıkladığımda gizleme işlemi iptal ediliyor. Sayfam yine aynı şekilde yerine geldi. Burada baktığımızda da bir fark olmadığını görebiliyorum. Tekrar istersem gizleyebilir ve menümden seçerek aynı şekilde görünür hale getirebilirim. Son olarak sayfalarda yapabileceğimiz bir işlem de sıralamalarını değiştirmek. Bu tamamen sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Mesela ben tutup da biçimlendirmeyi başa almak istiyorsam üzerine tıkladıktan sonra hareket ettirerek istediğim yere bırakabiliyorum. Menüden de yapabiliriz. Menü biraz daha çetrefilli diyebilirim. Sağ taşı sola taşı diyerek her seferinde bir adım ilerleme yoluna da gidebiliriz. Ama benim az önce gösterdiğim seçenek daha basit bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Böylece e-tablolardaki sayfa işlemlerini anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bu özellikle ve diğer özelliklerle ilgili sorularınızı bana yorumlardan iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.